Alışılmışın dışında bir kahve makinesiyle birlikteyiz bugün. Karşımızda Bezzera'dan Matrix. Şimdi nedir özellikleri Bezzera Matrix'in? Önce dış görünümünden başlayalım. Çok farklı. Niye farklı? Zaten hemen görüyorsunuz. Bu değiştirilebilir renklerle donatılmış bir gövdesi var. Biliyorsunuz paslanmaz çelik gövdeli espresso kahve makinelerine artık gözümüz alışık. Daha sonra ahşap kaplamalı espresso kahve makinelerini gördük. Şimdi de plexiglas bir gövde, çok iddialı ve bu renkler değiştirilebiliyor. Artık siz mobilyanızın rengine göre mi, mutfağınızın tasarımına göre mi ya da diğer öğütücülerinizin renklerine göre mi istediğiniz renkle makinenizi kullanabiliyorsunuz. Mesela kırmızı bir espresso makinesi varsa kırmızıyla beraber ya da mavi bir makineniz varsa ya da etraf maviye daha uyumluysa mavi renk tonlarıyla ya da beyaz, sarı renkleri tamamen içerisindeki RGB skala üzerinden değiştirebiliyorsunuz. Biraz sonra bunları göreceğiz. Bunun haricinde ne var farklı olarak Matrix'te? Bütün kullanım yüzeyi, yani portafiltrenin tutma alanı olsun, buhar çubuğumuzun vanası, sıcak sunun vanası ve tabii ki buradaki lever mekanizmasının tutma yeri ahşap. Hem de harika bir ahşap, çok güzel. İşçiliği çok güzel. Dokunması rahat, kullanımı rahat. Bu ahşap kapsamla birlikte geliyor. 3,5 inç bir dokunmatik ekran var. Şimdi dokunmatik ekran aslında biraz daha önce ve diğer videolarda gösterdik Rocket Cinquantotto modeli. Dokunmatik bir ekrandan geliyor. Fakat cihazın yan tarafına monte ediliyordu. Hatta bazı ayarları yaptıktan sonra çıkartabiliyorsunuz dışarıya. Bezzera'da bu direkt gövdede ve oldukça da geniş bir ekran. Rahatlıkla kullanıyorsunuz. Şimdi o ekrana çok farklı özellikler getirilmiş. Onları biraz sonra sırasıyla geçeceğiz. Hemen dikkatinizi çekmiştir. Manometreler yok. Ne buhar manometresi ne de espresso basınç manometresi cihazın üstünde değil. Bunlar tamamen dijital olarak şu görmüş olduğunuz büyük dokunmatik ekranın üstünde her şeyi takip edebiliyorsunuz. Ön taraftaki çekmece üzerinde yine çok güzel çizgili paslanmaz çelik pırıl pırıl da işçiliği. Dual boiler bir makine tabii ki. Öncelikle onu belirtmemiz lazım. 1 litre buhar kazanı var. Yarım litre espresso kazanı var. En ideal basınç ayarlarına göre zaten fabrika çıkışı ayarlanmış ama siz buradan istediğiniz takdirde o dokunmatik ekran üzerinden hem buhar kazanının ısısını yükseltebiliyorsunuz. 130 derecelere kadar çıkıyor maksimum. Hem de espresso kazanı ısısını çok hassas bir şekilde verebiliyorsunuz. Dual boiler olduğu için arzu ederseniz sıcak su buharını kullanmıyorsanız, cappuccino yapmıyorsanız rahatlıkla buhar kazanını iptal edebiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. Öncelik verebiliyorsunuz hangisi önce hangisi sonra. Tabii ki diğer özellikleri de ufaktan bahsedeyim. Biraz sonra menüden sırayla gideceğiz ama bu makinede şöyle özellikler var. Aç kapa saat programı var. Ki biz bunu çok seviyoruz biliyorsunuz. Sabah istediğimiz saatte makine ısınmaya başlıyor. Akşam istediğimiz bir saatte kapanıyor. Bunu haftanın her gününe kopyalayabiliyorsunuz ya da farklı uygulayabiliyorsunuz. Diğer makinelerde görmediğimiz, pek olmayan diğer bir özellik otomatik yıkama programı var. Biliyorsunuz biz kahve makinesini belirli zamanlarda kullandıktan sonra Pulikaf benzeri tozlar ya da Urnex gibi tozlarla grup temizliği yapıyoruz. Bunun için 5 kere 10 saniye boyunca lever'ı kaldır, bekle, indir, bunları yapmamız gerekiyor. Bezzera Matrix bu işi otomatik olarak yapıyor. Yıkama programına giriyorsunuz, onay verdikten sonra sistem başlıyor. Siz başka şeyle ilgilenin, o kendi kendisini yıkamış oluyor. Üstünde geniş bir bardak koyma alanı var, fincan koyma alanı var. Biz şuraya yan yana 4 tane espresso fincanı koyduk, rahatlıkla sığıyor. Şundan da bahsetmeliyiz, arkadaki su tankı 4 litre. Genelde espresso makinelerinde 2,5 litrelik tanklara, su tanklarına alışığız. Ama Bezzera burada da biraz geniş bir alan kullanmış. 4 litrelik su tankı var. İster buradan sürekli su besleyebilirsiniz, temiz su buradan koyabilirsiniz ya da tabii ki rotary pompalı bir makine olduğu için
su tesisatına bağlanabilir. Su tesisatına bağladığınız zaman zaten hiçbir kesintiye uğramadan ihtiyacınızı karşılıyorsunuz. Bunu çok kolay bir şekilde gene o dokunmatik ekran üzerinden şebeke su sistemine mi bağlı ya da üstteki tankı mı kullanacak rahatlıkla seçebiliyorsunuz. Hemen aklınıza gelebilecek bir soru belki. Plexiglas gövde paslanmaz çeliğe nazaran dayanıklı mı değil mi? Vallahi çok kalın yapmışlar. Şurada görüyorsunuz bir parmağım kalınlığında plexiglaslar kullanılmış burada. Zaten bütün testlerini yapmışlar. En doğru. Bunun diğer bir güzelliği var. Makinenin içini görüyorsunuz. İçeride şu anda kazan benim karşımda. Kazan ve etrafındaki izolasyon sistemini görüyorum. Hemen arkasında su sistemi, solenoid valfler. Yan taraftan baktığınız zaman bunlar görülüyor. Hatta pompayı dahi görüyorum üzerinde Bezdera logosuyla. Bence çok ilginç. Menüye geçmeden önce isterseniz bir buhar ve sıcak su alımını göstereyim. Şöyle yapalım. Oldukça güçlü. Sıcak suyu alalım. Şöyle alt tarafından. Güzel. Kullanım çok iyi, duşlama çok iyi. Şimdi bir de flash yapalım. Bunu buraya koyuyorum. Portafiltreyi alalım. Şimdi birlikte bir menüye göz atalım. Önce espresso grup kazanının şu anda 92 derece ısısını görüyoruz. Hemen yan tarafında buhar kazanının ısısını görüyoruz. Diğer bilgiler burada su seviyesi, kazandaki su seviyesinin durumunun hakkında bir bilgi alıyoruz. Sol alt köşede saat ve takvim var ve yukarıda da daha detaylı menüye girebileceğimiz bir alan var Bezdera logosunun yanında. Grup ısılarını değiştirmek istiyorsak son derece basit. 90 derecenin üstüne basıyorum ve grup ısısını istediğim şekilde değiştiriyorum. OK'ye basıp kaydediyorum. Burada başka şeyler daha var. Hemen göstereyim. Görüyorsunuz krono özelliği yani shut timer on ya da off kapatabiliyoruz. Bir diğer özellik ön demleme. Pre-infusion bu alanda kahve yaparken kaç saniyelik bir ön demleme yapmak istiyorsanız onu belirliyorsunuz. Ben 2 saniye verdim. Kaydediyorum. Burada gene priority kısmı yani öncelikle hangi boylar ısınsın, grup mu, espresso mu, diğeri mi? Ve hemen buradan çıkalım ve buhar kazan ısısına bakalım. Buhar kazan ısısı biraz önce söyledim maksimum 130'a kadar gidiyordu. Normalde 120 dereceler civarındadır biliyorsunuz. İstediğiniz aralıkta bırakabilirsiniz. Bu kazanı daha çok ısıtmak demek daha fazla buhar performansı demek. Bunu istediğiniz gibi ihtiyacınıza göre belirleyebiliyorsunuz. Şimdi buradaki menüye geçmek istiyorum. Detaylı menüye. Oraya girelim. En üstte gördüğümüz, eğer ekranı temizleyecekseniz çok güzel bir özellik koymuşlar. Rahatlıkla diğer özelliklerini kapatıyor ekranın. Silebilirsiniz. 10 saniye boyunca ekran o şekilde kalıyor. Diğer özelliklere geçelim. Lisan İngilizce, Almanca, İtalyanca şu anda. Birimi tercih edebilirsiniz. Ve daha sonra gövde RGB hadisesi. En sevdiğimiz oyun alanı burada. Şimdi bakın. Şu anda RGB Red seçili ama renkler bu şekilde kolaylıkla değişebiliyor. Kırmızıyı kaldırıyoruz, yeşili kaldırıyoruz, mavi bu sefer ekran ortaya çıktı. Böyle bu şekilde oynayabilirsiniz. Biraz önce bahsettiğim özellik ve bu ışığın gücünü de buradan arttırıp eksiltebiliyoruz. Biraz daha aşağı gidiyorum. Su filtresi, bununla ilgili işte ne kadar gün kaldı kullanıma diyebilirsiniz ki 20-30 günde bir ya da 60 günde bir su filtre değişsin. Onunla ilgili bir hatırlatıcı sistem var. Burada su tesisatına mı bağlıyız? Biraz önce bahsetmiştim. Yoksa kendi tankını mı kullanıyor? Hemen onun altına geçelim. Burada gün ve saati rahatlıkla değiştirebileceğiniz bir alan var. Biraz devam ediyorum. Otomatik açma kapama. İşte mesela pazartesi günleri sabah başlasın, 8'de başlasın ya da 7'de başlasın gibi bilgileri verebilirsiniz.
Bir tane yaptığınız zaman onu senkronize olarak hepsine kopyalayabiliyorsunuz. Ama istemiyorsanız, hepsine farklı farklı istiyorsanız, özellikle hafta sonları için gerekir bu. Hafta içi erken kalkıp hafta sonu geç kalkıyorsanız rahatlıkla burada cumartesi pazara farklı değerler verebilirsiniz. Bir password sistemi de var. Yani bu değerler değişmesin, sırf siz değiştirin diye isterseniz aktif edebilirsiniz. Onun dışında buradan da çıkıyoruz. Diğer özelliklere göz gezdirelim. Yıkama programı. İsterseniz hızlandırılmış ya da daha yavaş. Bunlar tabii saniye bazında, biliyorsunuz her kolu kaldırdığımız zaman 10 saniye bekliyorduk. Bunu 5 kere yapıyoruz. Bunu daha hızlı ya da daha yavaş bir şekilde yapabiliyor. Mesela hızlıyı seçersek kör tapayı takıp kolu kaldırmamızı istiyor. O zaman otomatik yıkama devreye giriyor. Bu şekilde görsellerle de çok güzel anlatılmış. Tekrar menüye giriyorum. Ve ondan sonra da sistemi standby'a alan bir tuş var burada. Şu anda beklemeye geçiyor. Tekrar kahve yapmak istiyorsak sistemi uyandırabiliyoruz. Tüm ihtiyaç duyulan özellikler tek bir ekranda toplanmış. Kahvelerimizi yaptık. Fatih, kahveni hangi renkte içmek istersin? Mavi olabilir abi. Tamam. Buyurun. Abi sihir yaptın resmen. Afiyet olsun.